Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Achtung, ben Ozan Kurzbay. Hepiniz hoş geldiniz. Astroloji veri dataları yayınıma. Achtung, astroloji veri dataları yayınıma. Bakalım gökyüzünde hangi dil konuşuluyor veya dil bizi nereye götürüyor? Hemen Solar Fire'ı açıyoruz. Ama açmadan önce herkesten bol bol like, bol bol yorum. İster Türkiye'den, ister Almanya'dan, ister İngiltere'den, Avusturya'dan hiç fark etmez. Şimdi arkadaşlar, nedir ne değildir? Hemen açalım Solar Fire'ı. Bugün 8 Nisan 2026. Ay Oğlak Burcu'nda dün akşam dediğim gibi saf gerçeklik ortaya çıkıyor ve ticari olarak, çünkü kariyer evi, ticari olarak ne yapacağımızı artık yavaş yavaş önümüzdeki süreç için görmeye başlıyoruz. Mayday Mayday. Ve yarın ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor olacak, ancak derecesi hızlanacak. Bu demek oluyor ki ticari manada ya da somut, elle tutulur yapmak istediğimiz her şeyle akış hızlanıyor demek oluyor. Bakıyoruz hemen haritaya. 8 Nisan aynen bir gün sonrası 9 Nisan ters açı bulunuyor gördüğünüz gibi. Ters açı Jüpiter'le Yengeç Burcu'na. Bu da bizi ticari açıdan oldukça hırslandırabilecek. Bakın şimdi. Bir gün önce bu açılar yine kare ama o kadar sert değil. Bir gün ilerletiyoruz. 9 Nisan. 14 derece Oğlak Burcu'nda. Yarın akşamki olacak, yarın akşama kadarki olacak süre. Şimdi Plüton aşağıda burada. Kova Burcu'nda yanında Palas'la beraber, Juno'yla beraber çok güzel bir şekilde Uranüs'e değerlerimizi, Uranüs Boğa Burcu'nda değerlerimizi çok güzel bir şekilde açabilecek açıları vermiş. Yanında Mars da var Balık Burcu'nda. Ona da çok güzel bir açı yapmış ve Uranüs artı Mars artı Plüton eksi 2 artı 1 eksi eşittir artı 1. Ay eksi de Oğlak Burcu'nda, Jüpiter artı Yengeç Burcu olarak eksinde. Ancak Yengeç Burcu'nun karakteristik ve yaratıcı özelliği Jüpiter'i çok güzel yüceltir. Bu yüzden bilinçaltımızda, kendi hayatımızla, elle tutulur hayatımızda bir şeyleri yapmak için oldukça zorlu bir mücadele bekliyor bizi. Çünkü bu ters açı artık saf kabak gibi olan gerçeği tam olarak önüne koyuyor. Ve diyor ki, istiyorsan mücadele etmek zorundasın. Karşındaki iş ya da kişi sana uygunsa bütün gerçeklik şu anda ortada. Gerçekten istiyor musun diyor. İstiyorsan bütün olasılıkları değerlendirmen gerekiyor. Karşındaki kişi ya da iş senin değerlerine uygun mu? Uranüs tam açıyı göstermiş. Mars'la beraber ve Plüton'la beraber. Olay bu abi. İstiyorsan bu yeni alanında bunun için çok sert bir mücadeleye girmen gerekiyor ve bütün olasılıkları değerlendirmen gerekiyor. Olacak eğer mücadele edersen. Zor olacak, ters açı. Zor olacak ama sabırlı olursan nereden anlıyoruz bunu olacağını? Çünkü güneşe açı yapmış. İkisi de. Olacak. O değersel dengeyi kendi tarafına döndürebileceksin. Ama oldukça her şeyi tamamen değiştirmek için gerçek bir mücadeleye girmen gerekiyor. Buna değiyorsa yap. Değmiyorsa yoluna devam et.
illaki karşına Jüpiter Yengeç burcunda olduğu için başka olasılıklar çıkacak. Burada önemli olan senin kendi değerlerini ne oranda tuttuğun. Ne oranda tuttuğun o değerlerini. Alan senin. İstediğini yapabilirsin. İstediğin olasılığı değerlendirebilirsin. Hangi olasılığı elde alırsan al, zorlu bir mücadele bekliyor seni. Sabrın varsa ve bir şeyleri inşa etmek istiyorsan zaten o sabrı göstermek zorundasın. Matematiksel olarak ve mantıksal olarak. Nokta. Burada evrenin sana dediği en önemli şey o değer mantıklı mı? Matematiksel bir gerçekliği var mı? Ve matematiksel olarak uzun vadeli bir algoritmayı düşünürsek eğer orada run'a bastın mı successful zero diyecek mi? Demiyorsa mantıklı değildir. Demiyorsa değmeyecektir. Onun deyip değmeyeceğine bakmak zorundasın. Diyelim ki baktın ve değiyor. O mücadeleye hazırlanmak zorundasın. Ve çok disiplinli olmak zorundasın. Nokta. Yarın gökyüzü algoritması data verisel olarak bize tamamen bunu anlatmakta arkadaşlar. Mayday mayday. Şimdi bunu tarot yönünden inceleyeceğiz. Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. Kariyer eviniz söz konusu. 10 numaralı ev. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Yön tayin edilecek. Hangisi? Hangi yön? Neyle? Hangi yöne gitmemiz gerekiyor? Şu dönem tam olarak onun içinden geçiyorsunuz. Geçmiş ile şu an arası. Ve onun kırılma noktasını yaşıyorsun diyor değneklerin dokuzlusuyla. Yorgunsun, mücadeleyi etmişsin, yeni yöne giriyorsun. Bu yönü tayin ettikten sonra artık akış devam ediyor orada. Run tuşu bu yarın. Run tuşu bu. Orada akıp gitmeye başlayacak. Sen sadece o yönü belirleyeceksin. Haritanın da dediği gibi. Tıpatıp aynısı. Birebir. Net. Tertemiz. Nokta. Aynen. Gelelim sayın boğa burçlarına. Alçalan akrep, 8 numaralı ev yay, 9 numaralı ev oğlak. Bütün önündeki süreci görüyor olacaksın. Orada kiminle değersel olarak veya neyle ne yapacağın tamamen sana kalmış sayın boğa. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Bakalım nedir ne değildir. Risk almanız gerekiyor sayın boğalar. Aha da burada değneklerin kralı. Risk almanız gerekiyor. O riski aldınız mı? O riski alıyorsan üstüne bir de olasılıkları deneyeceksin. Jüpiter olasılıklarını. Achtung. Jüpiter olasılıklarını deneyeceksin. Riski alıp o olasılıklarla ama öyle bir mücadeleye gireceksin ki olmuşçası seçtiysen ve olduysa kafanda artık bu oldu. Çitleyeceksin oraya matematiksel olarak. Yani oldu bu. Çünkü matematik yalan söylemez. Algoritma matematiksel olarak artı ve nokta diyorsa ve successful zero run çalıştı diyorsa onun olmama olasılığı yoktur. Matematik inanılmaz çünkü. Orada artık kaybedeceğim korkusunu bir kenara bırakacaksın. Bilinçaltına mukayyet olacaksın. Olmama olasılığı yok çünkü. Tamam risk alıyorsun ama matematiksel olarak mutlak sonucu gördüysen o riski alabilirsin ancak. Görmüyorsan zaten mantıksız bir yerse o risk değildir.
O zaten bir kasten ben batacak ve hayatımı yerle bir edecek yer arıyorum demektir. Ama o matematik oturdu mu? Hayır, oturma. Çat diye oturdu mu? Oturdu. Bitti. Al riskini ama hiç arkana bakma. Olmuşçasına ilerle. Done. Ben o hayatı artık yemem. Bu hayatı artık yaşıyorum. Bitti. Onun geri dönüşü yok çünkü. Yok ben gideyim. Olmazsa dönerim. Yok. Olmazsa dönerim yok. O matematiği oturttu mu? Bitti. Gelelim şimdi ikizler burçlarına. 8 numaralı ev. Başkalarının kaynakları ve onları yönetme, oradan kendine kaynak yaratma. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın ikizlere? Diyor ki, birincisi bir süredir bir aşırı önyargı, bir bıkkınlık ve hep aynı yöntemleri kullanarak bir denedim, iki denedim, olmadı. Nasıl denedin? Şöyle denedim. Yöntemini değiştirdim mi? Hayır. Demek ki sıkıntı senin yönteminde. Kupaların dördüsü. Önyargı yönteminde. Yönteminde sıkıntı var. Yöntemini değiştir. Aynı yöntemle bir sonuca ulaşamazsın. Mümkün değil. Sen olaylar farklı dönüşüyor. Hep aynı yöntemle bir şey elde etmeye çalışıyorsun. Abi yöntemini değiştir ya. Ayıp denen bir şey o artık sabit fikre giriyor. Ve yöntemlerini değiştirerek olasılıkları tek tek eline almak zorundasın. 8 numaralı evi yaşıyorsun kardeşim. Orada yapacak hiçbir şey yok. 8 numaralı ev birden fazla kişi, birden fazla yöntem. Ona tutan yöntem ona tutmaz. Ona tutan yöntem ona tutmaz. Ona tutan yöntem ona tutmaz. Bütün olasılıkları hesaba katacaksın matematiksel olarak. Ve hepsi mantıklı bir şekilde oturmak zorunda. Ki sen oradan kendi akışına, kendi rahatlığına kaynak bulabilesin diye. Hallederim diyerek hiçbir yere varamazsın sayın ikizler. Orada Oğlak ve Satürn var. Mutlak, sistemli, matematiksel ve mantıksal olmak zorunda. Hallederim de olmaz. Kestirmeden hiç olmaz. Nokta. Gelelim sayın yengeç burçlarına. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler evi. Mayday, 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 mayday. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? 7 numaralı ev. Organizasyonlarda olay ciddiye gidiyor ve yengeç burcunun kendini ciddi bir şekilde kanıtlamaya doğru gitmesi gerekiyor. Çünkü sizin yükselen evinizle ters açı yapıyor farkındaysanız. Sizin 1 numaralı evinizde Jüpiter var. Oradan 7 numaralı eve Ay ters açı yapıyor. Bayağı bir kendine kanıtlaman gerekiyor. Başka kimseye değil. Kendine kanıtlayacaksın. Kendini kanıtlayacaksın ve kendi dengelerini toparlayacaksın. Hayatındaki somut dengeleri artık taşları yerine oturtacaksın, oturtmak zorundasın sayın yengeç. Orada yapacak hiçbir şey yok çünkü Jüpiter orada sende ve her şeyi bir noktada toparlamanı istiyor. Toparlamak için gerekirse kaos yaratman gerekiyor. Yapacak hiçbir şey yok. O kaos oturacak arkadaşım iç dünyanda. Senin yükselen burcunda oluyor her şey bir kere. 1 numaralı ev eşittir 7 numaralı ev, 7 numaralı ev eşittir 1 numaralı ev. O orada sende toparlanmak zorunda. Ve bunun için de kendini kanıtlamak zorundasın. Nokta. Virgül yok. Net. Gelelim şimdi sayın aslan burçlarına. 7 numaralı ev Kova, 6 numaralı ev Oğlak. Elle tutulur bütün organizasyonların yönetimi sayın aslan. Mayday, mayday. Aynen. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Der ki, 1 numaralı kart der ki, bir süredir kafanda bir dünya soru işareti var. Öyle görünüyor. Olur mu? Olmaz mı? Yapabilir miyim? Olur mu? Olmaz mı? Yapabilir miyim? Yoksa hepsinden mi vazgeçsem? Kılıçların dörtlüsü. Orada der ki, artık geri adım atmak yok. Ok yaydan çıkalı çok oldu. Bitti.
Ok yaydan çıkalı çok oldu. Sen en iyisi bu fırsatları iyi değerlendir. Fırsatları, her fırsatta 5'er tane soru işareti yaratsan 25. O zaman hiç gitme. Sen soru işaretlerini cevaplayana kadar 6 ay geçer. Bir bakmışsın geride kalmışsın. Yapamadım. Niye? Soru işaretlerim. O soru işaretlerine bakarsan çoğu mantık dışı. Çoğu mantık dışı. Senin sabitliğini bir kenara bırakıp yenilenmek için hem garantici hem esnek hem mantıklı davranıp soru işaretlerini eleyip yok edip mantıklı değilse orada ne işi var o soru işaretinin? O kupaların prensini organizasyon içerisinde ciddiyete götürmek zorundasın. Ve onu oraya oturtmak zorundasın. Matematiksel ve mantıksal olarak. Başka yolu yok. None. Çünkü Plüton Seyirci'nin 7 numaralı evinde ciddi karar vermedin mi ciddi manada yerle bir eder. Sıkıntı yok. Aynen. Gelelim şimdi Başak burçlarına. 7 numaralı ev balık, 6 numaralı ev organizasyonlar sayın Başak. Organizasyonlar. Organizasyonları ne yaptın? Pardon 6 numaralı ev değil. 8 numaralı ev terazi, pardon 2 numaralı ev terazi, 3 numaralı ev akrep, 4 numaralı ev yay, 5 numaralı ev. Ne yaptın 5 numaralı evi sayın Başak? Yaratıcılığınla ne yaptın? Döktürdün mü? Yağdırdın mı? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Kutlaman ne durumda? Aldığın haberlerle ufuk kara göründü mü? O kara göründü kutlamasını yaptın mı? Ne çeşit bir uzlaşma kararı aldın? Tertemiz. Ne çeşit bir uzlaşma kararı aldın ve hesapları rayına oturttun mu? Çünkü bunun sonucu bir organizasyona dönüşecek sayın Başak. Bak. Görmüyorum. Haberini aldım. Gitmek zorundayım. Ama görmediğim halde görmüyorsam uzlaşmak zorundayım. Aksi takdirde hepsi suya düşer. Sırf hesaplayamıyorsun diye uzlaştığın takdirde hesap tutar zaten. Bitti. Uzlaştığın takdirde hesap tutar. O zaman da oley çekersin. Oldu. Onun kutlamasını yaparsın. Organizasyon oturdu. Bundan sonrası artık akıp gider. Evet. Bu kadar net. Tertemiz sayın Başak. Bu mu? Bu. Gelelim sayın terazi burçlarına. 2 numaralı ev akrep, 3 numaralı ev yay, 4 numaralı güvenlik alanın ve otomatik olarak kariyerin sayın teraziler. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart der ki gardını almış bir vaziyette mantıklı ve adil bir mücadele halinde olman gerekiyordu sayın terazi. Yaptın mı? Çizgini çektin mi? Çekmiş olman gerekiyordu. Ve bunu yaparken hiçbir soru işareti ve acaba kaybeder miyim? Olmayacak sayın terazi. None. Yani adını koymaktan çekinmeyeceksin sayın terazi. 4 çünkü 4 senin kendi 4 numaralı evine adını koymaktan çekinirsen o zaman orada 4 numaralı ev kalmaz. Güvenlik alanın kalmaz. Kendini tamamen güvensiz hissedersin. Aynen. Ve ona istinaden zaten yön belirleyeceksin. O çizgiyi çekip adını koyduktan sonra budur diyeceksin. Bundan sonra olay bu yönde gidecek. Bunları yapmazsan en başta zaten her şeyi yıkmış olursun. Ondan sonra o yola gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Algoritmanın temeli sağlam değilse
orada run tuşunda 0 yazmıyorsa istediğin kadar run tuşuna bas boşa döner. Boşa döneceği için de hiçbir şeyi elde edemezsin Sayın Kernaz. Yırt kendini matematiksel olarak zero. Bitti. Net. Tamamen boşa döner. Gelelim şimdik Sayın Akrep burçlarına. 2 numaralı ev Yay, 3 numaralı ev Oğlak. Şurada neler oluyor? Ciddi manada hayatını bir sonraki aşama için ne kadar inşa ettin? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart Sayın Akrep. Der ki daha önce fırsat olarak yakaladığın şeylerle ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın burada? Ne yaptın? Yenilendin mi? Güncelledin mi? Esnedin mi? Çünkü akrep sabitsin. Ama astrolojide akrep eksi olduğu için boğa gibi önce ben kendimi garantiye alayım dersen ondan sonra yenilenmezsen esnemezsen olmaz. Ondan sonra sabaha kadar otur düşün. Hiçbir şey yapamazsın. Sabaha kadar otur düşün. Hiçbir şey yapamazsın. Bunu sabaha kadar önümüzdeki 6 ay beklersin gelmez. Niye? Çünkü o değerlerden gelen zihne yerleşen olasılığı esneyip garantici bir şekilde yenileme ve güncellemeye gitmedin. Gittiysen kupaların kraliçesini hak edersin. Her türlü verim. Kupa, su, verim demek. Toprağı sularsın, verim elde edersin. Düşündüklerini sularsın, harekete geçmeye başlarsın. Verim elde edersin. Neyden? Kupaların prensinden. Yaptıysan tamam, net, dümdüz gider. Yapmadıysan daha çok düşünürsün. Gelelim şimdilik Yay burçlarına. 2 numaralı değerler evi. Bakalım orada nedir, ne değildir. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuşsun yaylar için? Kırılma noktasını aştınız mı? Aşmış olmanız gerekiyordu. Çünkü 1 numaralı evden çıktınız, keşfettiniz. Şimdi onu değerlere dönüşeceksin. O kırılma noktasının geçmiş olması gerekiyordu Sayın Yay. Ama bununla kesin böyle olur. Ben geçen sefer de yaptım. Bununla da kesin öyle olur. Ben onunla da uğraştım. Bununla da kesin böyle olur. Bununla da kesin böyle olur. Olur be. Peki hiç bunu yapmayı denedin mi? Hiç aklıma gelmedi. Gelseydi, ben hiç o açıdan baksaydın, sabit fikirli olmasaydın, ön yargılı olmasaydın. Şimdi bir de hırsa bağlarsın. Oğlak burcu tarafından yönetilir bu kart. Hırsa bağlarsın, gidersin başkasının yaptığına konmaya kalkarsın. Orada her şey biter. Her şey biter. Double kırılma noktası yaşarsın. Bulunduğun noktadan, hatta bu level'da tutunmayı bırak, bir önceki level'a atar seni. Eğer hırslarına gidersen. Bunu ele alırken ama karşındaki kişilerin de önüne taş koyup koymadığı önemli. Matematiksel bir mantığı var mı kardeşim? Var. İlerle. Ve kendi adına başka olasılıklar yarat. Bunu onun için kullanacaksın. Önce mantığı, hırsı değil. Önce mantığı oturtacaksın. Ondan sonra bir de kendine farklı olasılıklar yaratacaksın. Ki başkalarının doğruları seninkiyle çeliştiğinde ve olay orada koptuğunda sen kendi kırılma noktasına yerle bir olma matematiksel olarak. Bir olasılık daha yarat. Ama bunu paylaşacağın manasına gelmiyor. Achtung. Gelelim şimdilik Sayın Oğlak burçlarına. 1 numaralı ev. The One. Keşif alanı Sayın Oğlaklar. Keşif alanınız nasıl gidiyor? 1 numaralı kart,
2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın oğlaklarda? Öncelikle normal rutinlerinden, alışkanlıklarından çıkman gerekiyordu. Çıktın mı? Ve aynı zamanda sınırlarını belirledin mi? Ben bu alandayım. Ben buraya kadar esneyeceğim kendi alanımdan. Karşımdaki olay veya kişi ne olursa olsun. Bunu muhafaza edeceğim. Aşıklar kartı. İstediği kadar cazip olsun. Cazip görünsün. Kendi sınırlarını muhafaza edeceksin. Çünkü bu ikizler kart tarafından yönetilir. Bir illüzyon barındırır. O yüzden sınırlarını belirlemek zorundasın. 2. Şu anda o sınırları belirledin, ilerledin, kendi sınırlarını aştın, başka rutinlere geçtin ve o rutinlerde şu anda çaba sarf ediyorsan senin gücüne güç katacak demektir bu. Bir numaralı evi yaşıyorsun çünkü. Yaşam alan, keşif ve o keşifle beraber esneyip o esneklikte kendi alanına bir şeyler katmak ve alanını genişletmek. Rutinlerini genişletmek ve güç kazanmak. Ama bunun için en önemli şey, en önemli, ne kendini kandır ne başkasını kandır. O sınırlar sahte sınırlar olmayacak. Başkalarının sınırlarını da ihlal etmeyeceksin. Onların senin sınırlarını da ihlal etmesine müsaade etmeyeceksin. Yani kestirme yok. None. O yüzden şurada istikrarlı olacaksın sayın Oğlak. Bunun başka olasılığı yok. Bitti. Kartlar her şeyi anlatıyor. Astroloji de her şeyi anlatıyor zaten. Done. Bitti. Gelelim sayın Kova burçlarına. 12 numaralı ev. Bilinçaltı, geçmiş ve kapanacak hesaplar. Ve elde ne kaldıysa onunla ilerleme aşaması, ama ilerleme aşamasını yarın geçeceğiz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Sorumluluklar ve yapacakların dümen ne durumda? Bu Yengeç burcu tarafından yönetilir ve der ki 4 numaralı sorumluluklarım, güvenlik alanım ve kariyerim ne tarafa doğru gidiyor? Bu bir nevi araba kartı direksiyondur. O sorumluluklardır. O dümenin başına oturduysan kendi hayatında, alacağım haberlerle beraber konfor alanını yükseltecek olaylar gündeme gelebilir ki gelecek, kesin matematiksel bir gerçeklik. Bu esnada duygusal hiçbir paniğe izin ve müsaade yok. Duygusalla hiç yer yok. None. Tamamen mantıksal. İster bir ilişki yaşa, ister bir kariyer, ister okul, ister aile. Hiç fark etmez. Mantık çerçevesinde olmayan, matematiksel bir geçerliliği olmayan hiçbir şeyde gelecek ve istikrar yoktur. Bunun için de bütün olasılıkları, mantıklı bütün olasılıkları deneyip konfor alanını ona göre yükseltip o sorumluluğu alıp o dümeni ona göre kıracaksın. Bunun için de kendi bilinçaltına ve daha önceki yaptıklarına mukayyet olacaksın sayın Kova burcu. Bu mudur? Budur abi. Nokta. Çünkü senin 1 numaralı evine gidiyorsun. Çünkü 12 numaralı kalan 11 evin tamamını yönetiyor. Ona göre hareket et. Orada yapacağın bir hata kalan bütün o evleri de etkileyecek. Gelelim şimdi balık burçlarına. 11 numaralı dış kaynaklar evi. Elle tutulur hangi veriler elinde? Mantıklı ve matematiksel. Hangi veriler elinde? Kimler geldi? Hangi mantıklı verilerle geldiler? Hangisi elle tutulur? Ve hangisiyle devam edeceksin? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş?
Adaletin terazisi ne durumda? Somut dengeler, kararlar, adalet. O bir süredir o dengeleri tutturmakla meşgulmüşsün. Tutturduysan eğer o dengeyi, peki şimdi yolculuk ne tarafa? Çünkü bundan sonra bu kararı vermek zorundasın. Oturdun mu? Evet, peki şimdi nereye gidiyoruz? Seçtin mi? Çünkü şu anda onu seçeceksin. Neyle, kiminle, nereye? Ve dikkat et, o kararı verdikten sonrası dönüş yok. O kaosa girmek zorundasın. Çünkü bir şeyleri inşa etmek istiyorsan orada kaos şart. O kaosun sorumluluğunu alacaksın o kararı verdikten sonrası. Çünkü 11 numaralı evden aldığın her şeyi 12 numaralı evde bütünleş. 1 numaralı evde yenisini keşfet. Başkasıyla birleştir. 2 numaralı evde üret. 3 numaralı evde düşün. Bundan sonraki ne olacak? 4 numaralı evde tamamını güvenceye al. 5 numaralı evde üstüne bir şeyler daha kat. Yine organizasyonlara gir. 11 numaralı ev bütün evlerde bu şekilde dönüşecek. Bu yüzden onun adı kaostur. Mayday mayday. Buna yiyorsa o mantıkla git sayın dal. Yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar benlik bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Herkese şimdilik elveda. Eyvallah.